Artık Türkiye'de hiç kimse hak yemeye öyle kolay kolay kalkışamaz. Yani toplum ona öyle bir tokat atar ki bu sefer onun 2 katını atar. Toplumumuzun bu derin vicdanına, bu derin demokrasi düşkünlüğüne, ahlakına hayran kaldım. Dünyayı da hayran bıraktı, onu söyleyeyim. Dünya bu sürece hayran hayran izliyor. Avrupa, Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu zaten hayran. Bu bakımdan bu dönüştürücü gücünü İstanbul'un yaşadığımda evet gerçekten dünya bir ülke olsaydı İstanbul o ülkenin başkenti olurdu. Adı ne? Beril. 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 Güzel. İstanbulluların nefes alamadığı bir kentte Beylikdüzü ve belediye kendi beldesinin halkına nefes aldırmakta, onlara hizmet etmekte. Dolayısıyla çok başarılı bir belediyecilik örneğini burada görüyoruz. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde bir iki açılışına gitmiştim. Genel başkan olarak davet etmişti Sayın Başkan. Oradaki çalışmalarını gözlemleme imkanım oldu. CHP'nin oyunun düşük olduğu bölgelere özel bir ağırlık verdiğini, oradaki insanlarla iyi diyalog kurduğunu, toplumla iyi diyalog kurduğunu, özellikle kadınlarla iyi diyalog kurduğunu gördüm. Onunla güzel bir öykü yazarız inşallah. Şöyle hem ülkeye hem İstanbul'a. Hadi bakalım. 10 numara görünüyorsun yakışıklı adam. Şöyle Ama çok üzülürüz başkanım. Hayır, üzülmeyeceğiz. Büyük işler yapacağız. Büyük işler yapacağız. İstanbul'u kazanacağız. Burası yerinde, hiç endişe yok. Ama bizi bırakıp Hiç yok, gitmeyin. yok. Hayır, gider miyiz? Vallahi üzülüyoruz. Yok, gitmek yok. Hem Beylikdüzü'nü hem İstanbul'u. Bizi bırakıp Dünyanın en güzel yeri yapacağız. Bir gazeteyle yaptığım röportajda Ekrem Bey için özel bir parantez açtım o röportajda. Hala bilmiyordu kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olduğunu. Aldım, başkana götürdüm. Dedim ki hep böyle başlar hikaye. Hazırlanalım, adaylık yaklaşıyor dedim. Genel başkanın röportajına kadar kimse bu işin ciddiyetinin farkında değildi. Tabii onu görünce insanlar o zaman bir sinyal yandı herkesin zihninde. Bırakır mıyız? Ben gene buradayım, hayatım burada. Burayı hep beraber kazanacağız. Aynı felsefe devam edecek. Ama biz İstanbul'u kazanmalıyız. Yoksa olmuyor. Ekrem Bey'in başarılı olacağına inandık ben bu arkadaşlarım. İstanbul İl Başkanımız da özel bir çalışma yapmıştı. İstanbullular nasıl bir belediye başkanı istiyorlar diye. İstanbul halkının bize tariflediği aday profilinde sadece Ekrem İmamoğlu ismi yazmıyordu. Özellikleriyle, İstanbul halkının beklentisiyle, Ekrem İmamoğlu'nun geçmişte yaptıklarıyla İstanbul halkı bize o kadar net bir şekilde tariflemişti ki bizlere sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne o tarif edilen profile uygun kişiyi aday göstermek kalmıştı. Akşam eve gittiğinizde şöyle deyin, belediye başkanı bizi ziyarete geldi bugün deyin, olur mu? Olur. Onunla sohbet ettik deyin, olur mu? Olur. Tamam. Benim adım Ekrem İmamoğlu. Evet, tanınmıyordu. Yeteri kadar belki tanınmıyordu ama yani sonuçta İstanbul'da medyanın güçlü olduğunu biliyoruz. Kaldı ki İstanbul'un çok yabancısı olan birisi de değildi. İstanbul'da ayrıca belediye başkanlığı yapmıştı ve yaptığı belediye başkanlığıyla büyük başarılar kazanmıştı. Anketler tartıştık. Ben yaptım, başkaları yaptı. Yani başkasının yapmasına gerek yok. Benim yaptığım anketlerde de bu işin zorluğunu görüyordum yani. Yani hangi farkı kapatacağız gibi yani. Bunların hepsinin farkındaydım ama bir anıyla da çok üst seviyede bir inanç vardı içimde bu iş olacak diye. Kesinlikle kazanacağından emindim. Farklı bir siyaset anlayışını, farklı bir çalışmayı özellikle yerel yönetimlerde kabul ettirdim. Ve Ekrem Bey yapabilir miyiz hocam size ne dersiniz dedi. Çünkü biz son bir yılda eğer adaylık olacaksa erken olsun ki bir kampanya makinesi kurabilelim, bir kampanya fikri oluşturabilelim ve projeler geliştirebilelim ve bunun iletişimini yapalım. Başka türlü bu iş çok zor olur diye düşünüyorduk. Dolayısıyla zaman çok daralmıştı. Buna rağmen Ekrem Bey'in hani sorduğu soru şuydu. Bu kalan zamanda biz bu kampanyayı yapabilir miyiz? Ben de yaparız başkanım dedim.
Nasıl bir strateji düşündün mü kafanda? Bugün sunacağız size. Ben geleceğim. Evet, bugün zaten bugün bir ön bilgi vereceğiz. Sunacağız. Kız istemeye gider gibi Ekrem Bey'i Büyükşehir Belediye Başkanı olsun diye istemeye gittik. Aile oradaydı tabii. Oturup konuştuk. Onlara İstanbul'un böyle bir belediye başkanlığına ihtiyacı olduğunu, Ekrem Bey'in genç olması, dinamik olması, bilgili olması, birikimli olması ve çok daha önemlisi belediye konusunda deneyimli olması önemli bir artıydı. Tereddütler vardı ailenin bazı fertlerinde ama zaman içinde o tereddütler giderildi. Hadi bakalım. Eyvallah, sağ ol. Hadi bakalım. Görüşürüz. Sağ olun. Süreç sizi bazen itiraz ediyorsunuz, evet, tedirgin oluyorsunuz ama sonra tek kişi yaşamadığınızı düşünüyorsunuz İstanbul'da. Çünkü İstanbul'a karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Her burada yaşayan vatandaş gibi o sorumluluğu yıllarca taşımışsınız. Bazı şeyleri düzeltme şansı geldi. Önümüze koyuldu. Bir yerde kabulleniyorsunuz. Zordu ama kendisindeki o inancı görünce zaten bu haberi aldık. Gördüğüm gibi sarıldım, dedim baba bir sıkıntı yok yani bununla başaracağız, hiçbir problem yok, emin ol dedim. 8.30'da yapalım. Ne haber mi aldınız? Bir şey, iyi bir haber mi aldınız? İyi bir haber. İyi haber değilmiş aslında. Ben bu şehre 28 yıl önce geldim ve 28 yıl önce bu kent için büyük hayaller kurmuş bir insandım. Belki vesilemiz bir ticari amaçla gelişti ama sonrasında bizim aile bütünlüğümüz açısından da çok değerli bir kent yaratıldı burada. Bu şehri çok sevdim. Sevgiyle büyüdüm ve o sevgiyi büyütmeye çalıştım. İnanılmaz dostluklar edindim. Bazen küçücük bir çocuktan, bazen kocaman bir insandan, belki bu sevgi derinliğini bana veren benim ailem. İnsan sevginin derinliğini ve büyüklüğünü yaşayınca ne hissediyor biliyor musun? Şu dünyadaki bütün kötülükleri bir anda yok ederim gücünü hissediyor. Kalbim böyle söylüyor bana. Öyle bir güç hissediyorsun ki sanki bu ülkede, bu şehirde, İstanbul'da var olan bütün aksilikleri yok ederim diye insan hissediyor. Bütün gücü ona veren burada yaşayan insanlar. Yani bu kentte var olan insanlar. 18 Aralık'ta açıklandı. 19 Aralık'ta biz İstanbul'daki 11 milyon seçmene bir SMS attık. Sadece Günaydın İstanbul dedik ama bir link verdik. O linkte de başkanın bir videosu vardı. Ve o videoda diyordu ki, Bir lider inanırsa, önde koşarsa ve çok çalışkan olursa, inancını ortaya koyarsa en az onun kadar inançlı, aklıyla, mücadelesiyle, ruhuyla kendini katacak hele İstanbul'da milyonlarca insan yakalarsınız. Ben milyonlarca insanın kalbine gireceğimi biliyorum. Çünkü ben bu kent için ve bu kent insanları için, burada yaşayan, bu şehirde yaşayan herkes için güzel şeyler hayal ediyorum. hikaye tam böyle olmadı mı? Tam öyle oldu işte. Baştan belliydi yani hikayenin gideceği yer. Tabii ki seçimi kazanmanın bir garantisi yok ama %100 bir inanmışlıkla yola çıktık. İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri anlaştılar. Biz de iki genel başkan olarak sizlerle bu sonucu paylaşmak için buradayız. Ülkemize hayırlar, uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Israrla kutuplaştırılan bir Türkiye'de
farklı tabandan, farklı mahallelerden gelen iki partinin bir araya gelip bazı ortak değerler üzerinde birlikte hareket edebileceğini ispat etmesi Türkiye için çok kıymetli. Bir kere hakikaten İstanbul'da ittifaklı olan çalışmalarımız, yani gerek Buğra Bey'in şahsında gerek ilçelerde İYİ Parti örgütlerinin yan yana mücadelesinin bu derece doğru bir zeminde ilerlemiş olması bizim işimizi çok büyük anlamda rahatlattı diyebilirim. O bir olma hali bu seçimde sonucuna önemli etkenlerden biridir. Siyasi partiler arasında sanki bir kan davası varmış gibi gerilimli, çekişmeli bir yapı vardı. Bu yapı büyük ölçüde kırıldı. Pekala bir araya geldiğimizi gördük. Pekala bir arada konuştuğumuzu gördük. Pekala demokrasiyi savunduğumuzu gördük. Pekala siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığını, siyasetin halka hizmet etme aracı olduğunu gördük ve bunu oturduk, konuştuk. İYİ Parti'nin ülkücü tabanı da mesela bazı şeyleri değiştirmek istiyordu. İşte HDP'nin gençlik örgütü de değiştirmek istiyordu. CHP'nin gençlik örgütü de değiştirmek istiyordu. Bence biraz ana konsantrasyon oydu. Bütün olumsuzluklara rağmen birbirlerini terk etmediler. O nedenle bir aday üzerinde yoğunlaşmaya devam ettiler. Ve aday da onu karşıladı. Türkiye'nin uzun zamandır problemi bir demokrasi bloğu oluşturamamak. Demokrasi bloğu oluşturabilmek için insanların ideolojik anlamda fikirlerini değiştirmeleri ve aynı olmaları gerekmiyor. İstanbul İttifakı demiştim. Çünkü aklıma şu yatmadı, yani iki partinin ittifakı dönemi değil bu dönem. Evet, kurumsal olarak iki partinin ittifakının adayıyım. Ama topluma baktığınızda beklenti başkaydı. Herkes ittifak olmalıydı. Onun için onu dile getirdim ve çok da karşılık buldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul bu kadar derinden hisseden birisi olarak benim için hazırlık yapmak çok kolay. Yani çocuklar için bir şey düşünüyorsunuz, gençler için, kadınlar için, kültür sanat yaşamı için, daha iyi ulaşım için, 5 yıllık belediyecilik deneyimim, ona hazırlandığım 5 yıl daha önceki ilçe başkanlığı sürecim, masaya oturduğumuzda uzman arkadaşlar, projeciler, ya birçok konuda en az onlar kadar fikrimi ortaya koyabiliyor ya da yön verebiliyordum. Çünkü ben olayın içinde birisiydim. İlk başta başkanı biraz yalnız göstermek istedik. Aslında zaten de oydu yani, gerçek bir mizansen yok yani, işte öbürü %99 tanınıyor, %13 tanınıyor falan, yolda rahatça yürüyorsun, kimse tanımıyor. Onu aslında göstermek istedik. O yüzden Beyoğlu'nda yalnız başına yürüyerek, sohbet ederek işler yaptık. Kadıköy'de işler yaptık ama bu sefer karşımıza siyaset çıktı. Dediler ki böyle olmaz. Aday dediğin arkasından böyle 50 kişi falan gelir, kalabalık, gücü göstermelisiniz gibi. Bu yanlıştı. Hiçbir zaman da bu yola sapmadık. Ama daha sonra tek başımıza da yürüyemedik. Toplu taşıma araçlarına bindik, pazarlara girdik, halkla hep iç içe olduk. Ama bu zaten Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yıllardır en iyi yaptığı şeydi. Başkanım, bir şey demek ister misiniz görüşme öncesi? İstanbul tecrübelerini dinlemeye gidiyoruz. İnşallah faydalı, güzel şeyler konuşuruz. İstanbul'un ihtiyacı var. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış olduğunuz için İstanbul'la ilgili görüş ve tavsiyelerinizi almak için sizi ziyaret etmek istiyorum. Çok net buradaki talep. Oyunuzu istiyorum dediğimde ben AK Parti Genel Başkanıyım diye cevap verdi. Olsun dedim, ben sizin Cumhurbaşkanı tarafınızdan oy istiyorum dedim. Bu tavrım da bir uzlaştırmanın, toplumdaki beklentinin kendisine ifadesiydi. Sayın Cumhurbaşkanı biraz uzattı kalış süresini.
Ben de artık bitmeni derken biraz hesaplamalarımızdan 10 dakika fazla sürdü yani görüşme. 50 dakikalık bir görüşme oldu. Hoş geldiniz. Somut projeden ziyade yine seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda geçmesi noktasında karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Zaten öyle başladığını işaret ettik. Ekrem İmamoğlu'nun en ciddi sorunu olan tanınırlık meselesi ziyareti sayesinde sorun olmaktan çıktı ve işin en başında çıktı. O ziyaretten sonra karşı taraf en azından dikkate aldı. Karşı mahallenin seçmenleri en azından dikkate aldı ve kulak vermeye başladı ki bu zaten elde edilmesi gereken en önemli şeydi. Hani vallahi millet alıp bir şey yemiyor. Bir ıspanak 10 bin lira olur mu? Bir ıspanak 10 bin lira sanki. Evet. Ana ıspanak niye 10 lira? Niye 10 lira? Demek ki kar yağdı, vurdu. 10 lira. Tamam. Bak, Başka pahalılık var mı? Var. Faturan geldi mi doğalgaz? Oo, faturalar tuzlu. Tamam. Sen onu deme. Kim yaptı anacığım onları? Onu kim yaptı? Tayyip Erdoğan mı yaptı? Yok kim yaptı? Ben sana soruyorum. CHP gelip düncüre. Şimdi dursun. 15 günlük evlilik. Gel şöyle yapalım. Bak gel şöyle yapalım. Ben seni bir anlaşacağım. Dur benim bir evliliğim. Anlaşacağım. Bak. Ya ben Hayır bir anlaşacağım. evliliğim Bir cümle var. değil. Bir cümle değil. Ben senden dua istiyorum gidiyorum. O Tamam. istemiyorum. Dur, bir de dua şunu- edeceksin bana. Edeceğim. Dua edecek misin? Edeceğim. Anlaştık mı? Tamam. O Karadenizlilik, kıvrak zekası ve hazır cevaplılığıyla da hakikaten zor bir diyalogtu. Yani ben aslında uzun da sürdü bayağı. Onu yüreğimde dinledim yani. Kete var mı? Kete var mı? Tamam geldim. ketesi. Tamam. Bilmez miyim? Enerji alacağım. 5 yıl deli gibi çalışacağım. Seni de mutlu edeceğim. İlle sen Söz. Tayyip'ten karış Ya vallahi söz. seni. Vallahi neler Ben yaparım. onun da oyun alacağım. Neyin? Tayyip Erdoğan. Tabii gittim Ankara'ya o istedim ondan. İsteyen sen. Ha, benim. İsteyen sen. Ben. Ya onları ben tanıyorum. Kimisi benim teyzem, kimisi benim halam. Kimisi benim köydeki bir komşum, ablam. Tanıyorum ben bunları yani. Ben onlarla büyüdüm. Aslında kalplerinde ne var biliyorum. Dolayısıyla o insanların benden kaçarı yok yani. Ben onun hangi damardan yakalayacağımı biliyorum. Çok sıcak diyaloglar, temaslar oldu. Aslında biliyor musunuz bütün Türkiye'nin ruhunu ısıttı o diyaloglar. Ben ondan hızlı koşarım. Ben diyorum ki ben ondan çok çalışırım. Ben diyorum ki ben ondan daha maharetliyim. Yaparsın da. Tamam, anladınız senin mı? arkandakiler yaptırmaz Ya sana bırak ya. Allah'ını seversen hacım ya. Ben kurban olayım ya. Yaptırmaz yani arkadaşlar. Vallahi yok. Bazen gittiğimiz ilçelerde ya başkanım o kahveye hiç girmeyelim. Niye? Orası işte Silme şu partidendir. Tepki gösterilir. Olur mu? İlk önce oraya girelim değil. Girip orada yaşadığım deneyimlerim benim kılavuzumdu. Yani tepki gösteren olacak mı? Olacak. Ona nasıl tavır göstereceğim ben biliyorum. Kavga mı edeceğim? Hayır. Gene gidip elimi sırtına koyacağım. Hatta elini silkeleyecek, şöyle atacak eline. Sen gene koyacaksın. Büyük mitingler eskiden yapılırdı ve o mitinge ağırlıklı olarak bizim partililer gelirdi. Ama bizim partilerin dışında ayrı bir dünya vardı ve bizim o dünyayla diyalog kurmamız gerekiyordu. Bize oy vermeyen kesimlerle oturup uzun uzun konuştuk. Bizi tanımayan, hatta birisi biz CHP'yi böyle bilmiyorduk dediğinde doğru dedim çünkü bizim rakiplerimiz bizi size anlatıyor. Ama şimdi siz doğrudan bize soruyorsunuz ve ben partinin genel başkanı olarak partiyi size anlatıyorum. Ama iki defa temel attık, hiçbir taş konmadım üzerine. Nerede? Camiye. Hangi camiye? Beylikdüzü'nde. Hangi camiye? Beylikdüzü'nde 2 kere temel attık Kılıçdaroğlu'yla. Kim diyor onu? Yalan diyor, inanma sen. Resimlerim var. Yok yalan diyor, inanma. Kurbanlarım acım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yalan diyenlere inanma. Gel gözünle gör. Sen bak tecrübeli bir amcasın. Gel sana hatta gel camileri tek tek gezdireyim. İster misin? Ben geziyorum. Evet. Yok ben gezdim. Beylikdüzü'nü gezdireyim. Bak istersen buyur gel. Hatta gel bir sabah namazında başlayalım. Yatsıya kadar gezdirelim bütün camileri. Ekrem Bey de o adaylık boyunca elbette ki stratejiler oturduk birlikte, karar verdik, çalışmaları birlikte yaptık. Ama şunu ifade etmek lazım, kişisel çalışkanlığının da bu süreçte korkunç ve inanılmaz etkisi oldu diyebilirim. Sen de gel. Sen de gel. İyiyim Allah'a çok şükür. Sen gelirsen daha iyi olacak. İyi olacağız. Sen de benim kalbimi ısıttın yavrum. Yalvarç olsun. Sağ ol anam benim, sağ ol. Hayırlı değilse olmasın. Tamam. Hem bu dua hem de hayırlı mıyız değil miyiz bakın isteriz. İnşallah. Tamam mı? Hadi bakalım. Yoksulluk konuşuluyordu. Bunun en derin hissedileceği pazardı. Bir gidelim başlayalım oradan dedik. Başladık. O da iyiydi.
İkinci yaptık, daha iyiydi. Yani iletişim kuvvetliydi. Negatif fikri olan bile seninle diyalog kurma çabası içindeydi. Bütün bunları yakaladık. Sonra açıkçası bunu devam ettirmemiz, yakaladığımız o ortamdı belki. Yani yoğun bir şekilde devam ettirmemiz. Ve bir anda pazar seçimi simgesi haline geldi. İyi misiniz? Tanışalım mı? Tamam. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sağ ol ablacığım. Seviyor musun dernek pazarına gidip geliyorsun? Ne mutlu. Enerjin oradan yani. Allah'a Tamam. şükürler olsun. Tamam. Gidiyor anahtarı açıyor. Ne mutlu sana. Ne yapayım? Görüşmek üzere. Ne olur? Dua et bize. Biz de giremedik bir süre sonra çünkü artık öyle bir kalabalık birikti ki pazara giremiyoruz. Biz de tezgahların üstüne çıkıp tezgahtarlık yapmaya başladım. Arkadaşlar bak 6 liraya düştü 6 liraya. Tamam mı? Alışına veriyor esnaf. 6 liraya düştü. Yardımcı oluyor. Geldi dedi ki helal hoş olsun. 6 liraya düşüyor. Tamam mıdır? Herkes gelsin burada top lahanasını alsın öyle gitsin eve. Tamam mı? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hadi. Siyasi adayın halkın içine bu kadar çok girmesi, bu kadar çok onları dinlemesi, bu kadar çok sohbet etmesi Türkiye'nin aslında uzun zamandır unuttuğu bir şeydi. İnsanlar bir kere giriyordu pazara, mesela adayken çıkıyordu. Hiç çıkmadık, sonuna kadar oradan yürüdük ve başarılı olduk. Bize baktığında ya bu adam iyi bir adammış, karşı taraf olsa da. Ya bizim gibi konuşuyor. Bizim taraftan birisi de ya demek ki herkesten diyalog kurulabiliyormuş. En radikal görünen insan bile kalbi yumuşayabiliyormuş. Yani kalbinin etrafı buz tutmuş olabilir. Buzu kırmaya kalkma. Buzu eritmek için uğraş. Buzu kırarsan kalbine zarar verirsin. Ama onu eritebilirsin. Neyle? Sevgiyle, sıcaklıkla, temasla. Ben o buzu eriteceğime inanıyordum ve erittim yani. Ben diyorum ki oy verme diyorum. Bak kucakla diyorum. Ya önemli değil. Ya AK Parti'ye gel ne olur sağ yalvarıyorum. Tamam. Ya işte insanlar böyle partinin her şey olduğunu düşünüyorlar. Hani ben de hep söylüyorum bakın partiyi kutsallaştırmayın. Partiyi amaç haline getirmeyin. Parti hizmet için bir araç. Siyasileri de kutsallaştırmayın. Putlaştırmayın yani. Niye AK Parti'den koymadın? Allah. Pazarda olmanız gerekiyor. Çünkü insanların size ihtiyacı var. Yani işte Türkiye büyük bir kriz ortamından geçiyor. Belki manevi, ekonomik olarak gerçekten çok kötü bir süreçten geçiyor. Ve siz bunlara ilaç olmak için geliyorsunuz. Dolayısıyla karşı tarafın beklentisi ve sizin verecek olduklarınız tamamen o noktada örtüşüyor. Nerede oturuyorsun? Ben şeydeyim aşağıda. Kaç kardeş? 6. Ne yapıyor annem baban? Annem babam karton topluyor, annem hasta yatıyordu. O anda öyle bir çocuğun yoksulluğunu hissettiğimde yani çok fena burkuldu kalbim ve hani o anda hani arkadaşımla paylaştım yani duramıyorum burada gibi. Mesela bir köşeye çekilip saatlerce ağlamak istedim yani. Başkanım kurban olurum o gün konuşuna. Rezil oluyor. Eyvallah. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de var. Çok üzüldüm olmayın. Hayırlı pazarlar. Hani bu çocuk nasıl bu hale gelir şehrin göbeğinde yani bir adım yani Zeytinburnu'nda işte hemen 100 metre yanında sahilde metresi 15.000 dolara satılan bir dairenin olduğu yerde hemen 100 metre arkasında bir pazarda bir çocuk bu hale nasıl gelebilir? Ne bu dünyada veremeyeceğin hesap ne de mahşerde Aynen öyle. veremeyeceğin hesap olmasın. Allah razı olsun. Sen de gidicisin, Tabii, ben herhalde, de gidiciyim. herhalde. Hiç Nedir? kimse kalıcı değil. Aynen öyle. Bugün varız, yarın yokuz. Aynen öyle. Güzel yönetirsen, İnşallah. adil davranırsan 5 sene sonra gene tepemizde tutarsın. Sağ ol. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının bence en belirleyici şeyi muhafazakar camiaya ya bu adam bizim dilimizden anlıyor mesajı vermesi oldu. Siyasal kampanya anlamında insanlara dokunmanın sonuç getirebileceği. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla kampanyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi buydu. Yani sokaklarda dolaşmak ve kişisel olarak insanlara dokunmak. İnsanların en çok açlık duyduğu şey belki de buymuş.
iktidar ve medyası İmamoğlu'na vurdukça, orantısız bir şekilde yüklendikçe, daha birkaç ay öncesine kadar tanınırlığı, bilinirliği son derece sınırlı olan bir ilçe belediye başkanı iken Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye, dünyaya mal olmaya başladı. Cumhurbaşkanı çok söyler bunu, biliyorsunuz. Biz hani medya operasyonlarıyla değil, manşetlerle vuruşa geldik derdi. Bu sefer İmamoğlu için bu tarihi tecrübe tekrarlandı. İmamoğlu hakkında hiçbir fikri olmayan insanlara ya neymiş bu adam, biz de bakalım, öğrenelim şeyi yöneltti ve herkes o tarafta konulan fotoğrafın antitezini aradı ve buldu. Şu gördüğünüz ana sayfada ben göreve talip oldum olalı manşetten benim bir tek haberim çıkmadı. Benim haberlerim hep yerel yönetim diye bir sayfası var, oradan verildi. Benim şu gördüğünüz sayfadaki fotoğraf HDP yönetecek. Bunu kim demiş? HDP'nin eş başkanı söylemiş. Söylememiş adam öyle bir şey ya. Yok öyle bir laf ya. Ya nereden çıktı yalan haberi manşete taşıma? Ya Hürriyet gazetesine yakışır mı? Bir yalan haberi 3 gün bir internet sitesinin manşetinde tutabilir misiniz ya? İnternet sitesinde 6 saatte bir değişiyor manşetler. 20 manşet birden değişiyor yani, bir tane de değil. Ama siz 3 gün yalan haberi orada tuttunuz. Aramamıza, uyarmamıza, bu yalan dememize rağmen. Niye? Talimat geldi. Nereden? Kimden? Maalesef talimatla çalıştılar. Tatilde diye çalışıyorsun değil mi? Hangi okula gidiyorsun? Tamam. İyi mi derslerin? Sosyal medyadan canlı yayın işi risk ama almak zorundaydık, yani gerideydik. Her tür fırsatı kullanmamız lazımdı ve öne çıkmamız lazımdı. Bazen okudum bizim bu karşılaştığımız olaylarla ilgili hani sanki biz mizansen hazırlamışız falan filan gibi. Bir tane bile mizansen olmadı. Her şey doğal sürecinde gitti. O yüzden zaten insanlar sevdi. Alışveriş yapamadım. Aybaşı para yok ki, nerede yapayım, bekliyorum. Bir de saat 6'yı bekliyorum, ucuzluk olsun. Tezgahın altına düşeni topluyorum. Devlet şimdi bütün işi bıraktı. Esnaflarından uğraşıyor, patatesinden, soğandan uğraşıyor. Her iş bitti. Şimdi bundan mı kurtaracak vatanı, millete? Beraber düşüneceğiz, beraber konuşacağız, beraber çözüm bulacağız. Ama çok pahalı. Pahalı. He, pahalıdır. Xerçaqi fıkara günahtır. Evet, evet. Herkes uy sana verir, gerek kalkınca halka düşmüş. Doğru, doğru. Öyle değil mi baba? Doğru, haklısın anacığım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Çok olsun, çekeceğiz de böyle güzellikler de bulunur. Aman ne güzel. 86 yaşıma girdim. Maşallah, o ne güzellik, biliyor musun? O sandıktan ne çıkarsa çıksın, kim kazanırsa kazansın, İstanbul halkına doğruyu söyleyeceğimiz konusunda biz bir söz vermiştik. İttifakımız olan İYİ Parti'nin bu konuda yaptıkları, birlikte uyumlu bir şekilde çalışıyor olmamız, diğer siyasi partilerin yaptıkları ama en önemlisi vatandaşın da sandık güvenliği konusunda hassas olması, işte İstanbul gönüllüleri veya İstanbul gönüllü olmasa da kendisini bir şekilde burada evet ben de orada olmalıyım diyen herkesin bu sürece inanarak katkı sunmuş olması bizim bu süreci olması gerektiği gibi yürütmemize vesile oldu. Çalışırsan olur. Hakikaten iyi çalıştık biz. Yani o hatırlıyorum, boş sandık bırakmadık. Birileri itham edilecekse o ithamın, o şaibenin, o iftiraların da önüne geçecek bir özveri, bir çabaydı. Yani kaybettiysek de kaybettik. Kazandıysak da kazandık. Ama biz ne olduğuna eminiz. Doğrunun peşindeyiz. Doğrunun. 1. Asla siyasi iktidara güvenmedik. 2. Asla Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmedik. Her bir sandıkta partimizin görevlisi vardı. İl Başkanlığımız bir hazırlık yapıyor. Genel Başkanımız da defalarca söyledi, İl Başkanımız da söyledi. Sandığın başındaki listeleri kontrol edeceğiz. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, üyelerinin sahadaki, sosyal medyadaki, sandık başındaki emeklerini asla ve asla
bir tarafa koymadan, asla onları yani onların öneminin altını çizmeden asla ama ona ilave olarak İstanbul Gönüllülerinin seçim kampanyası sürecinde ve seçim gecesi, seçim günü ve seçim gecesi boyunca yaptıkları işler olmasaydı yine bu kampanya kazanamayabilirdi. Başkanın aslında bu planıydı. Yerel yönetimden geldiği için biliyor. Biz bir İstanbul Gönüllüleri kuralım. Bu İstanbul Gönüllülerinde tek işi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilmiş oylara bakmak olsun. Sandıklarımız sizlere emanet. Seçimlerde görev aldığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim. Zihnimde çok rahat gittim sandığa. Gönül rahatlığıyla oyumu attım ve güzel bir netice bekliyor biçimde de oradan ayrıldım aslında. Hiçbir eksiği yoktu yani. Zihnimde öyle bir güne başlamıştım. Bir kere tam bir motivasyon vardı. Ben o motivasyonu özellikle hem partili yol arkadaşlarımda hem gönüllü arkadaşlarımda gördüm. Yani her buluştuğumuzda bazen 100 kişilik grupta, bazen 2000 kişilik grupta gördüm, hissettim. Evet dedim, bu o gün sağlanacak. İlçeleri arıyorsunuz. Hemen iletişime geçiyorlar. Mutlaka bugün bulunması. Yani hep akılla hareket ettik. İstişareyi hiç aramızdan uzak tutmadık. Çok uyumlu bir ikili yaşattık o gün. Düşündüğümüzden biraz erken konuştuk ama elimizde yine de kıyas yapabileceğimiz veriler olduğu için konuştuk. Burada tabii en büyük, en önemli husus o akşam hadsiz yere sorumluluğunun dışında ülkenin ajansı olduğunu söyleyen Anadolu Ajansı'nın tüm toplumu, milleti yanıltması. Belki de 100 yılın medya adına rezilliği diyebiliriz yani. Bunların yaptığı manipülasyon hesabı ki belli yani bu bir sistemle işliyor. %70 küsurlerden başla bu yemin çok sistemli işliyor. Yani benzeri abartmıyorum %5 farklı da biter. Anadolu Ajansı biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını dünyaya duyurmak için kurulmuş bir ajans. Bu ajans halkın iradesinin tam yansımasına engelleyecek bir tutum ve tavır içerisinde. Yani devlet yöneticileri, siyasetçiler rol modeldir. Onlar nasıl bir duruş sergilerse kurum ve kurumların başındaki kişiler ona göre pozisyon alır, ona göre tavır gösterir. Aradaki fark 56 bin. Yani %60'a 40 bile olsa ki ben 60'a 40 altına düşmez yani. İzahı akılla mümkün olmayan mantık süzgecinden geçmeyecek bir takım olağanüstülükler yaşandı o gece. Tuhaflıklar, çelişkiler, tutarsızlıklar yaşandı. Anadolu Ajansı'nda veri akışının durdurulması mesela. Her 2 dakikada bir, bundan 2 saat önce veri giren Anadolu Ajansı neden veri girmiyor? Bana bunu Anadolu Ajansı'nın genel müdürü açıklaması gerekiyor. 20-25 dakikadır veri girmiyor. Tabii ben bir yayın kuruluşunun genel yayın yönetmeni olarak merak ediyorum. Bir manipülasyon ya da bir müdahale tasarlanmıyorsa ne faydası olacak ki bunun? Yani neden panik ve telaşla bir iki telaşe müdürünün aklı evvelliğiyle, sivri zekasıyla böyle bir şey yapıldı? Eğer o gece CHP İstanbul Teşkilatı bütün sandıkların sonucunu İmamoğlu'na ya da Canan Kaftancıoğlu'na ulaştırmasaydı o süreci yönetmek imkansız olurdu. Siz ne derseniz deyin, Anadolu Ajansı ya da başka bir şey farklı sonuçları insanlara kabul ettirirdi. Bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve tamamının dökümü, sayımı ve tasnifi yapılıyor. Bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde diye ben açıklama yaptığımda iktidar kanadı bunun doğru olup olmadığını soruşturdu. Bize sordular, CHP'nin elinde gerçekten ıslak imzalı tutanaklar mevcut mu diye soruyorlardı yani. Eğer o doğru olmadığını düşünselerdi, yani bizim seçim buna rağmen değişecekti. Atalan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi ve 31 Mart akşamı o iş bitecekti bakın. Şurada bakıyoruz, Küçükçekmece'ye bakıyoruz, Esenyurt'a bakıyoruz. Bunların da %25 oranında oyları katılmış. Bunu bence %93'e 94'e kadar devam edecekler, ondan sonra değişecek her şey. Manipülasyonu %94'e kadar tutabilirler. Öyle bir payları var yani. Var. 94'ten sonra tutamazlar. Devletin resmi ajansı manipülasyon yapıyor. Televizyonlar Binali Yıldırım kazanmış gibi lanse ediyor. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği
şeyleri hazırlamış. Binali Bey'in tarafı teşekkür konuşmasını sosyal medyadan yansıtıyor. Büyük bir organizasyon var yani burada. Bu organizasyonu papuç bırakır mıyız yani? Dağıtmamız lazım. Nasıl dağıtacaksınız? Kamuoyunu doğru bilgilendirerek, kabuğuna çekilmeyerek. Ama işte hep o. Bilgi var, güç var. Çıktık, hakkımızı sonuna kadar savunduk. Beylikdüzü girmemiş. Biz Ekrem Başkan'a %7 sandıklar açılmışken ve insanların da evet bu böyle giderse insanları sandıktan işte bırakmaya sevk edecek, işte İstanbul'da bir takım afişler asılmaya başladı deyip Ekrem Başkan'a çıkıp açıklama yap dediğimiz an kıymetli bir andır. Kesin sonuçları topladığımız için biz size söz vermiştik. En doğru sonuçları vereceğiz. Şu anda oranımız budur. %27. Çıkalım bunu verelim. Ekrem İmamoğlu konuşma yapıyor şu anda sevgili izleyenler. Arkadaşlarımız da bağlamaya çalışıyorlar. Yaklaşık 5-6 dakika önce aldığımız veri %27.6'sı girilmiş durumda ve oyumuz %53.2, rakibimizin oyu %44.1. Biz Anadolu Ajansı'ndan çok daha önce hangi sandıkta kaç oy aldığımızı biliyorduk. Saat, dakika bilgisayar sistemi içinde oturduğu masanın önüne bunlar geliyordu. Ve biz bunların tamamını görebiliyorduk. Dolayısıyla onların kazandık demelerinin hiçbir önemi yoktu. Çünkü bizim için sandıktan ayrılmayacaksınız. Islak imzanı tutanağı almadan da asla sandığı terk etmeyeceksiniz dedik. Bütün arkadaşlarımıza. Sandıklar sayılmamış, insanlar ellerindeki tutanakları teslim etmemiş ve çıkıyorlar, bir seçimi aldık. Bu saat itibariyle İstanbul'da seçimi kazandık. Murat abiyle birlikte işte bize gelen görüntüleri kontrol ediyoruz. Başka yerlerden gelen işte oy oranlarını vesaire. Her defasında da yukarı çıkıyoruz ama bir türlü geçemiyoruz. En son bir fotoğraf geldi. Murat abiyle böyle bakıyoruz. Abi diyorum keşke bir fotoğraf sonrası da gelse de artık bir üste çıksak diyorum ben böyle. Biz öyle aramızda tartışırken evet ya Selim bir üste çıksak çok güzel olacak vesaire derken babam ne o ya neye bakıyorsunuz dedi. Böyle bir telefonu aldı, baktı. Ya öne geçmişiz ya görmüyor musunuz yaptı böyle. Ondan sonra bir baktık biz renkleri ayırt edemez olmuşuz yani. O kadar yorulmuşuz. Vallahi ya. Yetiştir değil mi? Bize de söyleyin. Murat Bey ne oluyor? Murat Bey söyleyin ne oldu? Burada açıklayın. Oldu. Onların kendi baktıkları seçim ekranlarından da fotoğraflar geliyordu bize. Ben ilk oradan gelen bir fotoğrafla virgül 1 puan öne geçişimizi hatta anlayamadık filan başkan anladı yani. Orada gördüm. Yani kendi baktığı ekranı ben de görüyorum. Buna rağmen çıkıp televizyonda diyor ki ben seçimi kazandım. İstanbul'da yaklaşık 3870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. 4.030.000, 3.983.000 ne yapıyor? Tabii elimizdeki verileri görüyoruz. Öndeyiz. Ama Yüksek Seçim Kurulu henüz o aşamaya gelmemiş, teyitte bulunmamış. Aynı zamanda ekranlarda hala sanki rakibimiz İstanbul'u kazanmış renkte boyanmış duruyor bütün kanallarda. Ama ne zaman ki o not geldi, hem Yüksek Seçim Kurulu'nun önde oluşumuzu hem de hani rengin değişmesi gerekiyor artık. Değiştirin o rengi deyip sonra değiştiğini görmek inanılmaz bir keyifti bizim için. Şimdi aldığım bilgiye göre benim verdiğim sayıları şimdi az önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da teyit etmiş durumdadır. O kartı verirken bir sarılsaydım keşke ya. Yani böyle sadece ya o kadar artık şeye girmişiz ki böyle robotlaşmışız ki yani biraz da mekanikleşmişiz. Belki yorgunluk da var ama çok güzel bir andı o notu görmesi başkanın. Bravo başkan! ...10 milyonu aşkın seçmenin olduğu bir İstanbul'da kalkıp da
herhalde şöyle 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve selahiyeti yoktur. 3000 oyla kazandığınızı topluma açıklamaktan çekinmediniz. 3000 oyla. Şimdi 15.000 oyu küçümsüyorsunuz. Bu 17 Nisan'a kadar geçen süre içinde yani yapılanlar Türkiye toplumuna ve Türkiye demokrasisi adına hakikaten utanarak ve utanmanın ötesinde bir daha olmaması için mücadele etmek zorunda kalarak anacağımız günler. Şimdi çıkıp da işte AKP'de genel başkan yardımcısı olan benim için eğlenceli bir şahıs diyorum ben açık. Bir şeyler oldu ama ne olduğunu anlayamadık. Biz burada gönüllülerle, görevlilerle, arkadaşlarla oturup bir sandık güvenliği çalışırken öyle işler yapıyorlar ki işte bilgisayarlarda kim bilir neler yapıyorlar diyecek kadar yani akıldan, izandan yoksun bir anlayışla karşı karşıyaydık. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Nasıl bir akılla bu yapıldı? Yani bir şeyler, hiçbir şey olmadıysa bile mutlaka bir şeyler olmuştur filan, o YSK süreci. Yani nasıl olabildi toplumun aklıyla bu kadar oynamak? Bu kadar yalan, bu kadar dolan, bu kadar ayıp üzerine kurulu bir sistemle halkın oy verip seçtiği belediye başkanının elinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez arkadaş. Yetmez. Gece sabahlara kadar gençler, kadınlar, yaşlılar sandığın başında beklediler. Zorluklarla karşılaştılar, yemek yiyemediler, aç kaldılar, bir bardak çay bulamadılar ama her halükarda beklediler. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Aferin sana delikanlı. Her şey güzel olacak. Aynen. Çocuğa bak, her şey güzel olacak. Şu inanç yeter bize. Şu inanç. Aç camını, aç camını. Aferin. Her şey güzel olacak aslanım benim. Abi her şey güzel olacak. Aynen öyle. Beraber çalışacağız. Tamam. Hadi. Hadi aslanım benim. Hadi. Bir tanemsin sen. Sağ ol. Kurban olurum sana. Hadi. Basma köyüme! Basma köyüme! İmamoğlu'na! Basma köyüme! Basma köyüme! Basma köyüme! İmamoğlu'na! Basma köyüme! Basma köyüme! Basma köyüme! İmamoğlu'na! Basma köyüme! Şimdi orada insanlar zaten 17-18 gündür siyasi mücadele yapmış, savaş vermiş, bir doluluk var. Akın akın Çağlayan Adliyesi'ne geliyorlar. Tabii ki orada bir izdiham yaşanacak. Biz de demişiz ki arka kapıdan, protokol kapısından girelim efendi. Hiçbir kimseyle şey olmadan alalım, yine oradan çıkalım. Giremezsiniz, protokole giremezsiniz. Nereden gireceğiz? Vatandaşların girdiği kapıdan. Var orada 20.000 kişi. Yaralananlar oldu. Cam patladı. Tabii kapıda güvenlikçilerle partililer tartışıyor. Bilmem ne, benim gömlek buradan böyle yırtılmış. Saklıyorum onu. Yani kolun bacağın kırılacak, böyle binlerce insanın içinde böyle havada gidiyorsun adeta. Ya ne gerek vardı ki bu tatsızlıkları yaşamaya? Çok sade ve sıradan bir şekilde yapılabilirdi bu. O bir avuç insan diyor ya başkan. O bir avuç insan var orada bu kararları veren. Ve çok kötü insanlar bunlar. Hiçbir şekilde önlem alınmamış bir durumda bize mazbata teslim edildi. Bunların hiçbirisi önemli değil. Önemli olan, haklı olan davanın karşılığının alınmasıydı. Biz sadece o gözle baktık ve mazbatamızı aldık, çıktık. Sonra Saraçhane'ye geldik. Orada çok güzel bir konuşma yaptı. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. Bir şeyler söyleyin. Tarihi bir an. Arkadaşlarım burada görevlerini yapsınlar.
Başkanım. Neler söylersiniz şimdi, çok heyecanlı bir an, tarihe geçmesi açısından? Tarihi bir an. Ne söyleyeceğim biliyor musun? Bu sadece bir belediye başkanlığı meselesi değil. Türkiye'nin gelecek yıllarında çok güzel günler bekliyor. Çok. Her şey çok güzel olacak ya. Senin için kendini yaptığın şeyleri bugünü asla unutmayacağım. Benim hayatımda unutmayacağım ve hep güzelliklerle yad edeceğim çok güzel bir gün. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bütün İstanbul'da hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin herkese, bütün yaşayanlarına oy versin, vermesin, bütün yaşayanlara teşekkür ediyorum. Ben bu şehrin her insanını oy versin, vermesin, her insanın yol arkadaşlığına talibim. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Birileri ülkemize iktidarı kaybetmemek için 21 Nisan günü çok büyük bir komplo kurdu. O kötülük, en büyük kötülüğünü 21 Nisan'da yapmaya kalktı. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının şurasından bir kan gelseydi, bir düşseydi, orada başına bir şey gelseydi, bu İstanbul ne olacaktı, neler yaşayacaktık? Baktık karışmış ortalık falan. Ve öte yandan şeyi görüyorsun, oraya gelmiş yüz binlerce insan, muazzam bir kalabalık var. Bir gazeteci beni aradı. Murat Bey, efendim, sizden Türkiye Cumhuriyeti adına çok önemli bir ricada bulunuyorum. Lütfen Ekrem İmamoğlu bu mitingi iptal etsin. Neden? İşte Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na böyle oldu. Şimdi siz orası karışacak. Nasıl mitingi iptal edersin ya? Yüz binlerce insan gelmiş oraya. Sadece onu kontrol etmen lazım. Ekrem İmamoğlu da onu yaptı yani. Bunu yaparken de tabii ki genel başkanla da konuştu. Yani genel başkan o sırada biliyorsunuz evin içine alınmıştı. Etraf sarılmış, taş maş atılıyordu falan. Genel başkan da kesinlikle mitingini iptal etti. Selamımı söyle dedi bütün vatandaşlarımıza. Bir şehidimiz geldi. Ankara Çubuk'un bir köyünde defnedilecek. Şehit cenazesine katıldım. Orada bir provokasyonla karşı karşıya kaldım. Bir linç girişimiyle karşı karşıya kaldım. Gerçekten de bu ülke için bir şeyler yapmak isteyen, bu ülkeye huzur getirmek için mücadele etmek isteyen insanlara siyaset kurumunun bazı aktörleri tarafından tahammül edilemediğini gördüm. Kanla beslenenler barışı istemezler. Kanla beslenenlerin verdikleri en büyük zarar kendi ülkelerindedir, kendi insanlarındadır. Aynı mücadelemi bugün de sürdürüyorum. Aynı kararlılıkta sürdürüyorum. Bu ülkeye barış, bu ülkeye huzur gelinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Talihsiz bir olaydı o günkü olay. Genel başkanımıza yapılan saldırı. Ona rağmen yüz binlerce insan oraya gitti. Kendiliğinden geldi yani. Biz olağanüstü duyurular falan da yapmadık. O zamanın koşullarında henüz Büyükşehir yönetimine hakim değildik. Miting alanını bile biz sağdan soldan hazırladık. Bize bir direnç vardı çünkü Büyükşehir'in yönetiminden ses cihazını vermediler, onu vermediler, bunu vermediler. İstanbullular, yol arkadaşlığınıza talibim. Var mısınız? Bizim bu belediye bünyesinde çalışan hiçbir bireyle bir sıkıntımız asla olmaz. Her çalışan arkadaşımızın ekmeğine ve alın terine inanılmaz saygı duyan bir vicdana ve ahlaka sahip.
Yani bu direnç burada vardı. Tabii kazandı diyen de vardı. Gözlerden hissediyordum onu. Bir de bu direnci bilinçli olarak burada temsil edenler de vardı. Yani talimat almış. Ona göre yani durun, zaten bu olmayacak, hani biz bunu elinden alacağız duygusunu belli ki birileri buraya aktarmış, onu temsil eden insanlar da vardı. Yani en üst yöneticilerden bazı çalışanlara varıncaya kadar gözlerden anlıyorum. Benim biraz göz tarifim güçlüdür yani. Gözden hissederim insanın bana aktardığı duyguyu. O vardı. İlk bir haftadaki etraftaki insanların böyle yavaş yavaş yaklaşıyorlardı yani, tanımakta ister gibi falan. Mesela 2 hafta kaldık ya, 2. hafta böyle dalga gelir geri gider ya, hepsi ortadan kayboldu böyle. Hepsinin ortadan kaybolmaya başladığını görünce ben dedim ki bu seçimi iptal edecekler herhalde. Şimdi içeriden gelen son bilgiler. İstanbul'da seçim yenileniyor. 7'ye 4 bu kararın alındığını söyleyebilirsin. 23 Haziran'da İstanbul seçimleri yenilenecek. Seçimin sonucunda milletimizin vereceği karara buradan yine saygı duyacağız. Ramazan'ın da ilk günü Sultanbeyli'de bir aileye iftara gidiyoruz evlerine arabada. Aslında arabada giderken Sultanbeyli'ye tam girerken Ankara'dan dediler ki seçim iptal. Haberi alınca üzüldük. Açıkçası evin içinde herkes üzüntülüydü. Moral vermeye çalıştık evin içindekilere. Yani, tabii bugün şimdi gündem yoğun ya, insanlar arıyor, soruyor, acaba İmamoğlu nerede? İmamoğlu burada, İstanbul'da. Her şey çok güzel olacak benim vatandaşlarım, benim güzel insanlarım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Hiç, asla. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak. Çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Sonra iftardan sonra dışarı çıkınca 500-600 insan toplanmıştı ve isyan ediyorlardı. Niçin böyle oldu? Ve insanların yüzündeki umutsuzluğu gördüm yani. Çok mutsuzdular. Tabii onlara da umut verdik. Yani korkmayın, endişe yok diye. Hep beraber başaracağız. Umudunuzu yitirmeyin. Her şey çok güzel olacak. Arabaya bindik. Murat yanımdaydı ve yol boyu tabii görüşmeler yaptık. İlk önce genel başkanımızı aradım. Elbette görüştük. Ondan önce de görüştük, sonra da görüştük, o gece de görüştük. Kendi MYK'mızı topladık, kendi parti meclisi üyelerimizi topladık. Parti meclisi üyelerimizden bazı arkadaşlar itiraz edelim, sokağa çıkalım. Bütün bunların hepsinin önüne geçtik. Hayır dedik. Biz sakin olacağız, halkımıza güveneceğiz, İstanbullulara güveneceğiz. İstanbullular güzel şeyler yapacaktır. Ve güzel şeyler yaptılar. O gün hepimiz biliyoruz Sultanbeyli'den çıkıp işte biz sürekli telefon trafiğiyle Ekrem Başkan Sultanbeyli'ndeyken ben acil ilçe başkanlarımızı toplamıştım. Biz o anda ilde toplantıdaydık, süreci değerlendiriyorduk hep birlikte. Allah korusun şeyden korktum. Yani bir provokasyon, herhangi bir şiddet, çatışma. Orada da mümkün olduğu kadar sakinleştirici, sağduyuya davet eden, her şeyin sandıkta çözülmesi gerektiğini vurgulayan bir tavır içerisinde olduk. Boykot etmelisiniz, kesinlikle girmemelisiniz seçime. Böyle bir fikir var yani ortada. Kötü niyetli de demiyor insanlar bunu yani. Çünkü bunlar her türlü şey yapar, daha kötü bir yere gider iş. O yüzden böyle yapmak lazım. Baksana kazanmışsın ama vermiyorlar. Yani insanların gardını düşürdüler iptal kararını vererek. Seçimi iptal edelim, işte sokaklarda olay olsun, seçimi Cumhuriyet Halk Partisi boykot etsin. Böylece onlar için demokrasi ne dedik? Sandıktan sadece kendilerinin çıkması. Orada da Genel Başkanımızın hakikaten tavrı ve bizleri de yönlendirmesiyle birlikte seçim boykotu değil, madem öyle hadi gelin bir kez daha yarışalım dememizin o anlamıyla onların oyununu bozduğunu düşünüyorum. Tam tersi soğukkanlılığımızı koruduk. Tam tersi. Onun kurmak istediği tuzağa asla düşmedik. Çünkü biz zaten demokrasiyi savunuyoruz. İptal ettiler. Bir daha yaparız seçimi. İptal. Bir daha yaparız. İptal. Bir daha yaparız. Ne olacak? Halka güvenmiyor musunuz? Güveniyorsunuz. Halk gidip sandıkta oy vermiş mi? Vermiş.
Kimin için kullanmış? Ekrem Bey için kullanmış. Bir daha gidince bir daha kullanacak. Şimdi deseydi ki Ekrem İmamoğlu 6 Mayıs'ta seçim iptal edildi. Taksim'de buluşuyoruz. Belki onlar öyle istiyordu. Ama biz Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde buluştuk. Toplantıyı Beylikdüzü'nde yapmasaydım, herkesi Yaşam Vadisi'ne davet etmeyip başka bir şey yapsaydım bir infial de olabilirdi. Yani bunlar mümkündü yani. Aslında diyorum ki bu bir ilahi bir güç o gün. Yani insanların size kattığı, insanları dinleme beceriniz. Niye Beylikdüzü'nü seçtim? Yanımda şahidim var, yol arkadaşım yanımda. Dedim ki biz oraya gidelim. Daha korunaklı bir alan. En azından ola ki insanların bir öfkesi vardır, dindiririz. Haydi Taksim'e gidiyoruz da diyebilirdim. Haydi Kadıköy'e gidiyoruz da diyebilirdim. Ama bu doğru olmazdı. Buradan işte ne yapalım, ne edelim aradım hemen. İşte nerede buluşuyoruz? Kültür Merkezi'nin önünde, Beylikdüzü Kültür Merkezi'nin önünde buluşup oradan beraber Yaşam Vadisi'ne geçtik. Şimdi millet soruyor tabii, konuşmayı nasıl yazdın, nasıl hazırladın? Yani evet, birkaç arkadaş bir hazırlık yapın dedim, yapıldı ama bir konuşma hazırlığı falan yoktu açıkçası. Kalbimden ne geçiyorsa, neyi biriktirmişsem onu ifade etmeye çalıştım. Konuşma başkanın içinden gelen bir konuşma. İrticalen yaptığı bir konuşma. Tabii ki ne konuşulacağını, ne konuşulmayacağını konuştuk, sadece ben de değil yani herkesin bir şeyi oldu, yorumu. Onlardan bir çerçeve oluştu. Ama o çerçevenin yani %95'i 96'sı zaten Ekrem İmamoğlu'dur. O bir Ekrem İmamoğlu konuşmasıydı yani. Son derecede doğaldı. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Bu millete özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Konuşacak. Efendim, iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti. O gün izlediğimiz konuşma ve o konuşma dili, o beden dili tamamıyla Ekrem Bey'in kendisidir. Yani herhangi bir metne bağlı olmaksızın, yani kurgusal olmayan tümüyle gerçek kişiliğin ortaya koyduğu bir performanstır. Bir kararla insanların geleceklerini alıyorsunuz. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Dolayısıyla bütün bu duyguların bileşiminden Ekrem o gece tarih konuşmasını yaptı. Olağanüstü kalabalık, olağanüstü inançlı bir kitle.
Burada on binlerce insan, her taraf insan doluydu. Tabii hazırlık yapılabildiği ölçüde ses düzeni vardı. Ne kadar sesimiz gitti bilmiyorum ama gerçekten tarihe not düşecek kadar değerli, etkili bir buluşma oldu o akşam. Ve ertesi sabah o gece evde ve çevrede yaşadığım o umutsuzluk yüzü gitmişken yenilenmiş, çok umutlu, çok enerjik, hani biz bunu başaracağız diyen halkla buluşmuştuk ve bir dönüm noktasıydı. Biz güler yüzle, umutla, sevgiyle, saygıyla hakkımızı söke söke alacağız. Demokrasiyle alacağız. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin. Umut burada, umut burada. Birkaç defa dönüp izledim farklı aralıklarla. Dönüp izlediğimde içinde yanlış olan bir cümle bile yoktu. Demek ki bütün hislerim aslında beni doğru yönlendirmişti ve güzel hislerle insanlara umut verdik. Yanlış yapanlara yanlış yaptıklarını söyledik. Toplumun onları asla affetmeyeceğini anlattık. Umudun yine millette olduğunu kendinizde arayın mesajımızı herkes aldı. Sonuçta biz de bu ülkede yaşıyoruz. Biz de oy kullandık. Bu ülkede her şey güzel giderse biz de mutlu olacağız. Herkes gibi. Dolayısıyla Ekrem kendini düşünerek tabii ki yapmadı o konuşmayı. Bütün İstanbul'u düşünerek o konuşmasını yaptı. Toplumun sevgiye ihtiyacı var aslında. Kutuplaşmaya değil, beraber olmaya ihtiyacı var. Çünkü siyasetteki aşırı kutuplaşma toplumu yoruyor. Biz toplumun yorulmasını istemedik. Tam tersine topluma huzur gelsin. Kişi benimle aynı siyasi görüşü paylaşmayabilir ama ben onunla aynı havayı teneffüs ediyorum. Aynı kentte yaşıyorum. Hatta aynı apartmanda yaşıyorum. O zaman niye kavga ediyoruz? Her şeye rağmen demokrasi, her şeye rağmen uzlaşma, her şeye rağmen kavgasız, barışçıl bir ortam çabasını ortaya koyarak süreç yönettim. Bu konuda da kararlıyım. Sonuna kadar kararlıyım. Yani dedim ya, kim ne kadar kavga etmek istese etsin. Yani elimi şöyle göğsüne koyarım, yumrukları bana ulaşmaz yani. Kendi kendini döver. Şimdi de iptal edildi başkanım. Çok basit. Çünkü çaldılar. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Ya nerede o büyük iddialar? Çaldılar, hırsızlar, en tepeden. Yani bütün bunlar, farkında mısınız, unutuldu, unutulmamalı. Böyle bir şey olamaz. Yalan konuşabilir mi bir insan ya? Emin olmadığı bir hususta yalan konuşabilir mi? Bunları yaşadık. Dolayısıyla ben çok emindim. Daha güçlüydük. Ve tek bir gün demagoji yapmadık. Yani o sürecin üstünden zavallıyı veya mazlumu oynamadık. Tam aksine daha güçlü vatandaşa ifadelerimizi anlattık, sunduk. O büyük bir karşılık. Milletimizle beraber hep birlikte asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz, asla. Çok güçlü geliyoruz. Çok güçlü geliyoruz. Bu meydanda geçmişte AK Parti'ye vermiş dostlarım da var. İyi biliyorum. Bu meydanda HDP'li dostlarım da var. Bu meydanda Saadet Partili dostlarım da var. Her partiden, her partiden. Hiç kimsenin kötü sözlerine aldırış etmeyin. Kötü söz sahibine aittir, unutmayın. Hoş geldiniz olaya. Her sözde, her iftarda dua ediyoruz annemiz. Sandıklarda bize emanet et. Büyük umudumuzsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Siz bizim umudumuz oldunuz. Siz bizim geleceğimizsiniz. İstanbul sizlere emanet. Ekrem abi, her şey güzel olacak. Ya sen nasıl bir adamsın? Ya sen nasıl bir adamsın sen? Sen nasıl bir adamsın? Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin, Ekrem başkanımın
mazbatasını bu defa çamura yatmayacak şekilde, karşımızdakilerin çamura yatmayacak şekilde mazbatasını vermek için buradayız. Ben bu şehrin gençlerinden faydalanacağım. Ben bu şehrin kadınlarından, erkeklerinden, yaşayanlarından faydalanacağım. Hem de nasıl biliyor musun? Hem de nasıl? Ahbap, çavuş, eş, dost, akraba değil. Liyakat sahibi olan insanlarından faydalanacağım. Herkesten. 23 Haziran'daki seçim bir İstanbul seçimi değildi aslında. Bir demokrasi seçimiydi. Türkiye'ye, belki de dünyaya örnek olabilecek bir ikinci dönem bir seçim kampanyası yaşadık. Ben dahil, çocuklarım dahil, herkes daha bir dört kolla sarıldık. Ne güzelsin benim güzel doğduğum şehir Trabzon. Trabzon ne güzelsin. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu güzel gönlümdeki sevgiyi bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, abilerine, ablalarına anlatamam. Söz yetmez, söz. Çok güzel bir şey sevilmesi babamın ama çocukların dışarıda Ekrem İmamoğlu'na besledikleri sevgiyi göstermekten ziyade okullarında başka daha verimli işler yapması benim için çok daha değerli. Çünkü o babama gösterdikleri sevgi güzel, bana haz veriyor ama başka şekilde bu ülkeye katacakları şeyler daha önemli. Çok güzel adamsın. Harikasın. Ya kazandı. Yani hani böyle bir vicdan muhasebesi de vardı ve insanlar o duyguyla sıkı takip ediyordu. Başkanım sakın vazgeçmeyin. Sakın vazgeçmeyin. Beşiktaş'ta dürümüyorduk. Allah yemeği bıraktı koştuk deli gibi. Ne yapacağım seni? Adamsın sen adam. ...407 sandık açıldı şu an. Evet. 57.589 biz, 45.075 AK Parti. Yani bu bence %5'lerde kalsa 51'in üstünde kapatacağız yani. 51 küsürle 47 küsür gibi bitecek gibi geliyor bana. Fark olması lazım. İyi bir fark olması lazım. Toplumun özgüveni kendine gelsin. Toplumun özgüveni kendine geldiğinde evet ben siyasilerin üstündeyim. Ben üretebilirim, bu ülkeye kazandırabilirim, gerektiğinde konuşabilirim, gerektiğinde değiştirebilirim. Bu demokrasi için muazzam bir durum. Onun için bu seçim bunun öncüsü olacak. Aynen öyle. Ben zafer kelimesini sevmiyorum. Niye? Yani millete karşı zafer. Zaferi sevmiyorum yani. Başka bir kelime. Yani yeni bir başlangıç diye biz onu kullanacağız. Rakibi Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar dilerim.
Kazandık galiba. Evet. Kazandık abi. Kazandık. Söylenecek bir şey yok. Türk milleti çok büyük bir millet. Gene doğrunun, gene gerçeğin, gene hakkın peşinden gitti. Büyük sorumluluğumuz var. Kesinlikle. Harikasınız. Başkanım bize de bir şeyler söyleyin. Vallahi hakkımızı gasp etmişlerdi. Sonuç ortada. Şu anda söylenecek tek şey başkan hak etti. Örgüt de hakkını geri vermek için çalıştı. İstanbul halkı da hakkını teslim etti. Ne mutlu. Tebrik ediyorum. Başkanım siz Evet. Yani demokrasi kazandı, İstanbul kazandı, çocuklar kazandı, gençlik kazandı, herkes kazandı, millet kazandı. Bundan sonraki sorumluluğumuz çok büyük. Bunun farkındayım. Sorumluluğumuz giderek de büyüyor. Allah mahcup etmez. Bu kampanyada kimlere borçluyuz? Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'na borçluyuz. Stratejik doğruluk nedeniyle. İki, parti örgütüne, partinin il ve ilçe örgütlerine çok borçluyuz. Üç, bizimle beraber ittifak halinde olan partiye ve partilere. Yani hem İYİ Parti'ye hem de doğrudan ittifak partisi olmasa bile HDP ve Saadet Partisi'nin seçmenlerine. Ve dört, İstanbul gönüllerine. Yani dolayısıyla bizim kampanyamız bütün bunlardan sonra beşinci bir unsur olarak bir iş yapmıştır. Bütün bu çabaların doğru koordinasyonuyla seçim kazanılmıştır. Halkın en büyük güç olduğunu, halka karşı inatlaşmanın ne kadar yanlış olduğunu son seçimler bize gösterdi. Bu seçime sadece Türkiye değil, bütün dünya kilitlenmişti. Bütün dünyaya o örneği verdik biz. Türkiye'de AK Parti dışında da geniş bir kitle var. Biz demokrasiyi her koşulda savunacağız ve başarılı olacağız. ...31 Mart ve sonrasındaki 23 Haziran seçimleri ve bundan sonra benzer anlayışla yapacağımız siyasi mücadeleyle birlikte İstanbul seçimleri göreceksiniz. Türkiye'nin nefes almasına vesile olacak. Türkiye bütün dünyaya ne olursa olsun bu ülkede demokrasi halen var, yaşıyor ve yaşayacak. Bunun mesajını çok güçlü bir şekilde verdi. Türkiye'yi yöneten insanların bu 31 Mart, 6 Mayıs, 23 Haziran dönemini mutlaka çok iyi okumalı ve oradan kendisine çok iyi dersler çıkarmalı. Çıkarmazsa aynı şey başına gelir. Dünya literatürüne de geçebilecek aslında bir siyaset uygulandı 31 Mart ve 23 Haziran'da. Bunun devamı geldiği takdirde Türkiye'ye demokrasiye geri dönüşüm, daha iyi bir demokratik siyasal rejimi yaratmaya doğru bir yol açan, hukuk devletinin yeniden tesis edilmesini sağlayan bir yolun başlangıcı olarak umarım yorumlayabileceğiz. Seçmene güven vermek gerekiyordu. Kılıçdaroğlu'nun ve İmamoğlu'nun siyaseti bunu sağladı. O güveni görünce de bu tarafa gelebildi o seçmen. Bu tarafa oy verebildi. Onları şimdi de hayal kırıklığına uğratmamak gibi bir sorumlulukları var. Benim hakkım kardeşim. Benim hakkım diyor yani vatandaş. Buna müdahale edemezsin. Bu her toplumdan bu ses kolay kolay çıkmaz. Yani %55 oy verdi ama inanın ben diğer %45'in de o sürece katkı sunan oy olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da geldi oy kullandı. Yani demokrasi hakkını kullandı yani. Olsun. Bize vermedi ama yine hakkını kullandı. Bu bir bilinç, bu bir demokrasiyle bütünleşme. Onun için ben hep umutluydum vatandaşlarımızdan. Hiçbir zaman umudumu kesmemiştim. Barışmaya geldik. Buluşmaya geldik. Uzlaşmaya geldik. Konuşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik. İstanbul sevgi kazanacak demiştim.
Ne mutlu bana ki sevgi kazandı, sevgi. Sevgi kazandı. Milyonlarca kahramanı vardı bu sürecin artık. Milyonlarca kahramanı var ve İstanbul'u aştı. Hatta Türkiye'yi aştı. Toplumumuzun bu derin vicdanına, bu derin demokrasi düşkünlüğüne, ahlakına hayran kaldım. Dünyayı da hayran bıraktı, onu söyleyeyim. Dünya bu sürece hayran hayran izliyor. Avrupa, Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu zaten hayran. Bu bakımdan bu dönüştürücü gücünü İstanbul'un yaşadığımda evet gerçekten dünya bir ülke olsaydı İstanbul o ülkenin başkenti olurdu.